21 Kasım'da ben yürüyüşüme başladım. Beni Buzul Denizi'nin ortasında donmuş denizin üstüne bıraktılar. 50 günde kutba vardım. 933 kilometre sürdü. 2 GPS'im de bozuldu. 87. paralelde kayboldum 2,5 gün. Bakın, bir kıtada kaybolmak az buz bir şey değil. Şöyle bir kıtadan bahsediyoruz. Avrupa'nın tamamından büyük, Avustralya'dan daha büyük bir kıtada tek başına beyaz bir çölde kayboluyorsun. Kafamın köşesinde şu vardı: Güney Kutbu'na geleceğim, bayrağımı açacağım, İstiklal Marşı okuyacağım ve sonra alkışları alacağım. Hep bunu düşündüm. Hakka tapan milletimin istiklal. Uluslararası medya planlamasında çözüm ortağınız Thinking Spirit sunar. Beş buçuk yaşımda spora, jimnastikle başladım ailemin desteğiyle. Ondan sonra 3 yıl Efes Pilsen'de basketbol oynadım küçük takımda. Sonra 18 yıl kürek mahkumluğum başladı. Önce Anadolu Hisarı Spor Kulübü'nde, ondan sonra Galatasaray'da, Fenerbahçe'de kürek çektim. 9 yıl milli takım kaptanlığı yaptım. Balkan şampiyonlukları, sayısız Türkiye şampiyonlukları, dünya üçüncülüğü ve olimpiyat oyunlarında ilk Türk kürekçisi olarak yer alma şansını yakaladım. Daha sonra macera yarışlarına başladım. Uzun yıllar takımla birlikte macera yarışları yaptım dünyanın sayısız coğrafyalarında. Sonra Ironman sporuna başladım. Türkiye'nin 13. Ironman'iyim ben. Ekstrem triatlonlar yaptım. Kısaca Ali Rıza Bilal spora aşık. Sporu hem iş hem hobi hem de yeni coğrafyalar, yeni maceralar için yapan biriyim. Yıllar önce arkadaşım Nasuh Marki ile bir sohbet esnasında dedim ki, Nasuh, ben dünyada ayak basılmamış coğrafyaları gidip keşfetmek ve dönüşümde de insanlara bu keşfimi anlatmak istiyorum. Ama biliyorum ki dünyada ayak basılmamış yer kalmadı. Sence ne yapmalıyım? Sen de hiçbir Türk'ün keşfetmediği bir yeri keşfet. Dedim, tamam ya, ben Güney Kutbu'na gideceğim. Bu şekilde doğdu. Sponsor buldum çok hızlı bir şekilde, hem de full coverage. İmza aşamasına dediler ki, Ali Rıza, biz maalesef sana yardımcı olamayacağız. Dünyam yıkıldı ve küstüm. Yaklaşık 10 yıl boyunca başka sporlarla tabiri caizse avutmaya çalıştım kendimi. Ta ki bir gün kanepede oturuyordum gece. Bundan 4 yıl önce. Ali Rıza, dedim, bugün o gündür. Yani şu anda en kuvvetli, en tecrübeli ve en dayanıklı halindesin. Bunu ya şimdi yapacaksın ya şimdi yapacaksın. Hemen cep telefonumun notlar kısmını açtım ve kendime yakın bulduğum arkadaş çevreme, iş insanlarına kısa bir mesaj yazdım. O da şuydu: sevgili dostum, biliyorsun 12 yıldır kutba yürümenin hayaliyle yanıp tutuşuyorum ve ilk eğitimi almak üzere Svalbard'a gideceğim. Bana maddi destek olursan harika olur. Olamazsan da duanı esirgemezsin, bu da süper olur diye bir mesaj attım. Çok güzel dönüşler aldım. Yardımcı oldular. Yarısını da cebimden karşılayıp ilk eğitimimi almak üzere Svalbard'a gittim. Aslında böyle başladı Antarktika macerası. Svalbard'a giderken tabii Antarktika'ya nasıl giderim, Antarktika'da nasıl yürürüm, beni takip eden, güvenliğimi sağlayan birileri olacak mı? Bunun araştırmasına başladım ve böyle bir şirketin 1980'li yılların başından beri var olduğunu buldum. Dedim ki, ben kaşif olarak gelip Güney Kutbu'na varmak istiyorum. Bunu yapan ilk Türk olmak istiyorum. Ne yapmalıyım dediğimde, süper dediler. Hemen sana bir soru kitapçığı yollayalım. Sen bunları doldur, bize yolla. Bakalım bu iş için haiz misin, yeterli misin? Ben de bıyık altından güldüm yani. Tamam, yollayın gelsin dedim. 6 sayfa doldurdum ben, o 6 sayfayı bir güzel. Üstüne de 6 sayfa sportif başarılarımı ekledim, yolladım. Ertesi gün bana hemen döndüler maille. Dediler ki, Ali Rıza, harika bir sportif geçmişin var, tebrik ederiz. Ancak seni Antarktika'ya kabul edemeyiz. Böyle beynimden vurulmuşa döndüm. 30 kiloluk balyoz sanki böyle kafama indi. Çok iyi bir sporcusun ancak Arktik koşullarda hayatta kalma deneyimin yok. Dedim, şöyle bir durdum. Hakikaten yani eksi 40 derecede parmaklarım donmuşken ocağımı nasıl yakacağımı bilmiyordum. Ya da 100 kilometre rüzgar eserken o çadırı zapt edebileceğim, nasıl kuracağımı da bilmiyordum. Hemen döndüm, ne yapmalıyım, bana dedim yol gösterin.
Peki dediler, dünyada 6 tane polar ve arktik eğitim veren şirket var. O şirketleri sana yollayalım. Biriyle anlaş, bir eğitim planı oluşturun. Sen ne zamanki bitirirsen seni bir teste sokalım. O testi geçtikten sonra hala Antarktika'ya gelme niyetin varsa Welcome to Antarktika deriz o zaman. Ve sonrasında bana dediler ki evet, eğitimlerin güzel geçti, süper. Şimdi bir test yapmamız gerekiyor. 21 gün Antarktika'da kullanacağım malzemelerinle birlikte bir ekspedisyon yap tek başına. Başarıyla bitirdim. Ve sonrasında dediler ki tamam, artık Antarktika'ya yapabilirsin. Antarktika'ya gidip gelmenin maliyeti çok yüksek. Sponsor olmadan hani bir Türk olarak bunu cebinden karşılamanız çok zor. Ben bu süreçte eğitimleri de alırken bu 2,5 yıl, 3 yıllık süreçte 1500'ün üzerinde firmaya e-mail attım. 12 tane cesur sponsorum oldu. Hiç unutmuyorum. Geçen sene 10 Kasım'da Tallinn'de oturuyorum, Estonya'da. Tallinn'den yola çıktım Şili'ye, Santiago'ya. Santiago'dan bir daha uçağa bindim. Punta Areas'a gittim. 4,5 saatlik güzel bir uçuştan sonra Antarktika'ya indik. Hava şartları çok keskin, çok soğuk. Kışın -89 ve 350 kilometreye varan rüzgarlar var. Burada hiçbir canlının dışarıda barınabilmesi mümkün değil. Dolayısıyla yazın yapıyorsunuz ekspedisyonu. Ama yazın oranın -40 ve 100 kilometre falan rüzgarlar. 21 Kasım'da ben yürüyüşüme başladım. Beni buzul denizinin ortasında donmuş denizin üstüne bıraktılar ve benim 51 günlük maceram orada başladı. Hazır mıyız koca olan? Canım Türkiye'm. Hadi bakalım. 12-15 gün çok güzeldi. Her gün yaptığım kilometreleri, yürüyüş yaptığım saatleri arttırarak, yani yavaş yavaş arttırarak güzel bir tempo yakaladım. Fakat sanıyorum 15. günde falan solar panelimin çalışmadığını fark ettim. Solar panelin çalışması şu demek: powerbanklerinizi, yani aküleri dolduramazsınız. Dolduramazsanız iletişim kopar. Her akşam 8.30'da beni takip eden, 7/24 takip eden Communication Center'ı arayıp bilgi vermek zorundayım. Lokasyonumu bildirmek zorundayım. Sağlıkla alakalı durumumu bildirmek zorundayım. Eğer bunu yapmazsanız 48 saat içinde arama kurtarma başlar. $200.000 bir arama kurtarma bu. Bana dediler ki Ali Rıza, hiç panik yapma. Yaklaşık 3 gün sonra seni bıraktığımız noktaya bir grup bırakacağız. Onlar yürüyüşe başlayacak. Eğer hava iyi olursa uçak sana yukarıdan solar panel atmayı deneyecek. 3 gün sonra uçak geldi ve tepeden solar paneli attı. Ancak şanssızlık bundan önce başlamıştı. Bugün çok bol kar var. Ve bu yüzden bağlamam 2 kere koptu. Artık ipler düğüm tutmuyor. Solar paneli uçak bana atmadan yarım saat önce yürüyüşümü yaparken kayak bağlamam kırıldı. Şimdi kayak bağlamasının kırılması şu demek: karda yürüyebilmek için vücut ağırlık merkezinizi dağıtmanız lazım. Onu da o 2 metrelik kayaklarla yapıyorsunuz. Kayaksız olarak botla kara bastığınız anda bazen bileğe kadar, bazen işte neredeyse dizinize kadar kara gömüldüğünüz için ilerleyebilmeniz neredeyse imkansız. Dolayısıyla karaları bağladım. Çünkü maalesef her şeyin yedeğini almıştım fakat kayak bağlamasının yedeği yoktu. Acayip sinirlendim kendime. Çok kızdım, sinirden ağladım. Düşünsenize, önümde herhalde 700 kilometrelik falan bir yol var ve benim kayak bağlamam kırık. Bitiremeyeceğimi düşündüm bir ara. Sonra dedim ki Ali Rıza, sakin ol. Eşimin de tavsiyeleriyle, elimdeki iplerle, işte lastik yardımıyla botumu kayağa sabitledim. Ve ben o kırık kayakla 150 kilometre yürüdüm. Ayağım su topladı. O su toplayan yerler kanlı yaralara dönüştü. Şöyle söyleyeyim, sağ ayak bileğim o kadar şişti ki botu giyerken ya da botu çıkarırken ağlıyordum, yani o kadar canım yanıyordu ve buradan akan gözyaşım damlası donuyordu. O bağladığım ipler gün ortasında çözülüyor. O ipleri tekrar bağlamanız lazım. Bağlamak için 3 kat eldivenimi çıkarıyorum. Çıplak elle bağlamaya çalışırken 12 dakika içinde bütün sakalım ve ağzım, burnum, her yerim buz tutuyor. Parmaklar donuyor, hissizleşiyor. Yürüyüşe başlıyorum, eldivenleri giyiyorum. Batonlarımı tuttuğum parmaklarımı devamlı piyano çalar gibi oynatıyordum ki donmasın. Bir saat sonra his geliyor ama bir saat sonra tekrar o bağlama çözülüyor ve rutin tekrar başlıyor. Bu arada 100 kiloluk kızak,
Norveç'te Kocaoğlan ismini takmıştım. Sonradan Canım Türkiye'm adını verdim. Hatta arkasına da öyle bir sticker koymuştuk. 2 isimli oldu. Canım Türkiye'm Kocaoğlan diyordum ona. O 100 kiloluk kızak devriliyor, takılıyor. O devrildiği zaman yürüyüşü durdurup tekrar geri dönüp kızağı çevirmen lazım. Dönüyorsun, ip geriliyor, çekmeye başlıyorsun, bu sefer öbür tarafa devriliyor. Çok sancılı, çok insanı irite edici bir süreç ve bu sırada hiçbir ses yok. 5 gün falan hiçbir şey görmeden ilerlediğimi hatırlıyorum. Yani ayakkabıma baktığımda rengini bile göremiyordum. O kadar sis içinde ilerledim. Hakikaten çok zor günlerdi. 9 ya da 10 saat yürümem gerekiyordu her gün ki ortalamada 9,5 saat yürüdüm. Her gün 20-21 kilometre yaptım, ortalamadan bahsediyorum. 25 yaptığım da oldu çünkü. Ve bu sayede yatıp uyandığım zamanı sayarsak 51 gün ama 24 saatlik zaman üzerinden sayarsanız 50 günde kutba vardım. 933 kilometre sürdü. Kıza sıfır rakımdan, yani denizin üstünden kutup noktası 3000 metre yükseklikte, oraya kadar çektim. Yani aslında dönüp baktığımda insanüstü bir şey yapmışım. 51 gün tek başınasın. Eksi 40 derecede. Kayak bağlaması kırıldı. Çelik termosumun biri kırıldı. Ocaklardan biri bozuldu, çalışmadı. 4 tane yedek benzin pompam vardı. 2 tanesi kırıldı, bozuldu. Diğer ikisiyle idare ettim. 2 GPS'im de bozuldu. 87. paralelde kayboldum 2,5 gün. Bakın, bir kıtada kaybolmak az buz bir şey değil. Şöyle bir kıtadan bahsediyoruz. 14,5 milyon kilometre kare. Avrupa'nın tamamından büyük, Avustralya'dan daha büyük bir kıtada tek başına beyaz bir çölde kayboluyorsun. 300 metre ileride bir market yok. Annen de yok, sırtını sıvazlasın ya da eşini yaslayabileceğin eşinin omuzu da yok orada. Dert yanabileceğin kimse yok, dertleşebileceğin kimse yok, bir ses yok, bir renk yok. Antarktika'da solo bir kaşifseniz aklınıza mukayyet olmanız çok zor. Ben fiziken buna çok iyi hazırlandım. Kürekçiyim. Tek başıma kürekçiydim ben. Yani bir ekipli teknede var başarılarım ama asıl tek çifteciydim. Ve o tek çifteciliğin vermiş olduğu yalnızlık duygusu bana yeter diye düşündüm. Ama çok yanılmışım. Bir kıtada yalnız olmak hakikaten çok ürkütücü. Ağlar ağlar, kurban olam. Yol ver geçem sevdiğimi. Son bir olsun yakından görem. Bu çok duygusal oldu. Gün içinde o 10 saat boyunca aklınızı çalıştıracak bir şeyler bulmak zorundasınız. İşte dua ediyordum. O günüm iyi geçsin diye. Ailem sağlıklı kalsın, ben sağlıklı kalayım. Kaybolmadan, yarıklara rastlamadan gideyim diye dua ediyordum. Sonra ölmüşlerimize dua ediyordum. Kızağımın üstünde mola veriyorum 10 dakika bir şey yiyip içerken sonraki bir saat ne düşüneceğimin stresi basıyor bana. Çünkü gerçekten vakit geçirmeniz lazım. Adım sayıyorum. Adımları bir bir sayıyorum. Üçer beşer sayıyorum. Olmuyor. Onar onar sayıyorum. Olmuyor. Matematiğimi geliştirdim resmen orada giderken. Sonra baktım dua ederken birkaç gün sonra Allah Allah konuşuyor halde buldum kendimi. Böyle arkadaş gibi, bir yol yoldaş gibi konuşmaya başladım Allah Allah. Hatta diyordum ki Allah'ım ya bıktım ya şu Sastrugilerden, bitir artık Sastrugileri. Yarım saat sonra Sastrugi bitiyor. Allah'ım bu bitir yokuşu. Hakikaten diyorum bıktım ya, bıktım, çok yoruldum, gidemeyeceğim diyorum. Yokuş bitiyor. Teşekkür ediyorum ana. Sağ ol ya, bugün diyorum çok iyi gittik birlikte filan. Şimdi ben burada tek başımayım. Küçük bir parti yapmak istedim. Bir şeyler hazırladım kendimce. Şimdi sofrayı buraya kurdum. Bakın burada şöyle bir şeyler var.
göstereyim size. 6-6.30 gibi kalkıyordum. Hemen ilk işim üstümü giyinmek ve ocağımı yakmak oluyor. Ocağımı yaktıktan sonra işte çok az, mutlaka böyle bir işte 200-300 santilite kadar su bırakıyordum sabah için. Onu koyuyorum, üstüne kar koyuyorum ve kar eritiyorum. Onu yaparken daha da çok giyiniyorum. Hemen eşimi arıyorum. Su ısınmış oluyor. Kahvaltımı ediyorum. Kahvaltımı ederken kahvemi de içiyordum ve öğlene kadar yiyeceğim bir tane kendime sandviç yapıyordum. Pide arasına çok bol tereyağı ve işte biraz sucuk falan koyuyordum. Çadırın içini toplamak gerekiyor. Çadırın içini topluyorum. Kızağa yerleştiriyorum. En son çadırımı söküp rulo yapıp kızağın içine koyuyorum ve yürüyüş başlıyor. 1 saat 10 dakika yürüyorum, 10 dakika mola veriyorum. 1 saat yürüyorum, 10 dakika mola veriyorum. Bu 10 dakika molalar bazen geçiyordu. 20 dakikayı bulduğu da oluyordu. Biraz hani yorgunluğa göre değişiyor. Çünkü tek başınasın. Kendi keyfine keder gidiyorsun. Ancak bir plana da uymak zorundasın. Tamam diyorum, artık burada mola, bugünkü yürüyüş bu kadar. Kızağın üstüne bir oturup bir derin nefes veriyorum. Çadırımı kuruyorum. Tabii çadırı kurmak kolay değil. Bazen 60-70 kilometre esiyor rüzgar, bazen 100 kilometre. Çok nadir çok az estiği oluyordu. Çadırı uçurmadan kurmak durumundasınız. Çadırı kurduktan sonra çadır uçmasın diye etrafını karla örtüyorsunuz kürek vasıtasıyla. Saat geliyor 8.30 gibi akşam. Aleyi, yani beni 7/24 takip eden communication, iletişim merkezini arayıp İşte şu lokasyondayım, iyiyim, bugün şöyle geçti, böyle geçti, bir 30-40 saniyelik bir görüşme. Akabinde de eşimi arıyordum. Derken gece 11.30 oluyor. Yorgunsun, uyumak zorundasın ve sabah 6'ya kadar dinlenmek. Hiçbir zaman hedefimden vazgeçmedim. Hep kafamın köşesinde şu vardı: Güney Kutbu'na geleceğim, bayrağımı açacağım, İstiklal Marşı okuyacağım ve sonra alkışları alacağım. Hep bunu düşündüm. 51. gün yürüyorum. Çok sisli bir gündü. Birkaç saat yürüdükten sonra bir baktım 45 derece sağ tarafımda bir grup yürüyor. 6 kişi. Böyle ip gibi dizilmişler, kızakları falan. Dedim, aman bunlar kutba gidiyorlar herhalde. Ben bunlara takılırsam hem kayak izlerinden giderim, daha hızlı giderim. Pusuya da bakmam, rahat rahat kutba kadar onlarla eğlene giderim. Tabiri caizse koşmaya başladım arkamdaki kızakla. 4 saat falan yemeden içmeden, tuvaletimi bile yapmadan, nefes almadan neredeyse. 4 saatin sonunda hala aynı açıyı koruyoruz, aynı mesafeyi koruyoruz. Delirmek üzereyim yani. Bu kadar diyorum, çabalıyorum, nasıl yetişemem bunlara, ve bakıyorum hala aynı noktadalar. Böyle düşünürken, dertli nefeslenirken, nasılsa bu sefer 45 derece sol tarafımda ileride böyle küçücük siyah bir şey gördüm gibi geldi. Arada böyle rüzgar da var, o sis bir dağılıyor bir geliyor filan. Dedim, siyah bir şey var orada ve kutba siz gelmeden yaklaşık 1,5-2 kilometre önce West Waypoint denilen bir nokta var. İnsan yapımı tek tabela Antarktika'daki. Diyor ki you are almost South Pole. Neredeyse Güney Kutbu'ndasınız. Yani az kaldı. 1 kilometre sonra kamp merkezi görüyorum buradan ve sonra Güney Kutbu. Arkamda bir homutu duydum. Bir döndüm baktım, koca böyle bir mavi renkli bir pick-up, koca tekerlekli Bigfoot dediğimiz tekerleklerden yalpalaya bana doğru geliyor ve içeriden bir kadın bağırıyor bana, Ali you made it diye. Yani o sevincimi anlatamam. İndi kadın. Bir sarıldım kadına. Herhalde 6-7 dakika böyle sarsıla ağladım. Bırakamıyorum kadını ağlamaktan. Hadi dediler, çok az kaldı. Son bir gayret, geliyorsun. Otostop çektin ama almayacağız seni dediler. Sevinçliyim, gururluyum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Yaklaşık 1 kilometre sonra Ale'nin, Antarctic Logistic Expedition'ın çadırlarını gördüm sisin arasında. Oraya geldiğimde oradaki 5 personel beni alkışlarla karşıladılar. Onlarla tekrar sarıldım, ağladık filan. Sonra çadırın hemen sağ yanından kutba doğru döndüm. Ülkelerin bayrakları orada dalgalanıyor. Zor görüyorum çünkü sis var hala. Sanıyorum, şimdi hala bak tüylerim diken diken. Ellerimi açıp dua ettim. Orada yine bir midem böyle çok fena oldu. Yani kusacak gibi değilim ama heyecandan kramp girdi. Sonra fena oldum ya. Kusura bakma.
küre var orada. Metal küre. Kafamı koydum. İşte o 12 yıllık süreç, 3 yıllık emek, 51 gün, 933 kilometre böyle içime sindirmeye çalıştım. Arkada rüzgardan böyle bayraklar pata 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 filan yapıyor. 51 gün zaten göğüs cebimde taşımıştım Türk bayrağımızı. Onu çıkardım. Bayrağı buraya 950 kilometre yürüyüp getirmedim ben. Bu bayrak zaten 52 yıldır göğsümde ve kalbimde benim. Ve sonra İstiklal Marşı'nı okudum. Korkma sönmez bu şafak, dağlarda yüzen asacak. Çünkü düşünsenize bir Türk o kıtaya gelip kıtayı yürüyerek bir şeyi başarıyorsun. Yani bir ilki başarıyorsun ama orası bir seremonyalı nokta. Yani kutlama yaptığınız bir nokta. Gerçek kutup noktası, coğrafi kutup noktası ya da manyetik kutup noktası dediğimiz yer 200-250 metre biraz daha oranın açığında. Asıl zaman orada durduruluyor. Rekorunuz orada tescil ediliyor. Bu videoları çektikten sonra oraya da gittik. Orada da hem video çektim, fotoğraf çektim. Şimdi burası gerçek Güney Kutbu. 90. paralel. Şimdi ben etrafına dönünce dünya turu yapmış oluyorum. Bakın şimdi nasıl oluyor. Tüm dünyayı dolaştım 90. paralelden. Ekspedisyonun yürüyüş kısmı 51 gün 933 kilometre sonra orada noktalandı. Yani ben yapmasam belki 3 sene, 5 sene ya da 30 sene sonra başka bir Türk yapacaktı. Neden ben yapmayayım? Hala elim kolum bacağım tutuyorken, aklım iyi çalışıyorken yapabiliyorum. Neden yapmayayım ki? Bu kadar basit. 5 ay sonrasında da Grönland'ı geçen ilk Türk oldum. 700 kilometre. Ben Antarktika'da ilk daha bu disasterlar yani kötü şeyler başıma gelmeden önce ilk 12-15 gün arasında çok keyif alırken düşünmeye başladım. Bundan sonra neyi yaparım? Genelde Antarktika'da yürüyen solo kaşifler Grönland'ı daha önceden yapmış oluyorlar. Ya dedim ben Grönland'a gitmedim. Grönland'ı geçen Türk de yok. Çok iyi biliyorum. Bir sonraki challenge'ım bu olabilir. Dolayısıyla ben hemen Grönland'ı yapayım. Hemen Grönland'a 2025'te bir tur var mı diye araştırmaya başladım. Tur diyorum bakın bu turistik bir şey değil ancak Danimarka hükümeti Grönland'ı tek başınıza geçmenize izin vermiyor. Birkaç tane sebebi var. Kutup ayıları var ve çok derin yarıklar var. En son 2020'de bir bilim insanı geçiş esnasında düşüp öldüğü için bulunamadı da. Danimarka hükümeti diyor ki artık tek başınıza keşif yürüyüşü yapamazsınız. Mutlaka grupla gideceksiniz ve bizden izin alacaksınız. Ben istiyordum ki bu işi ilk kim yapmış, onun gerçek rotasından, onun yaptığı challenging'i hissederek yani zor işi yaparak ben başarayım. 1881 yılında kaşif Nansen ve 5 arkadaşı İzlanda'dan gemiyle geliyorlar ve doğu kıyısından kızaklarını çekerek batı kıyısına kadar ilerliyorlar. Yaklaşık 700 kilometrelik bir ekspedisyon. Bu ekspedisyonun 600 kilometresi buzulda geçiyor. Geri kalan işte 80-100 kilometresi de taşlık arazilerden vadiye inip denize iniyorsunuz. 35 günde 700 kilometreyi diğer 6 tane 5 tane Norveçli ile birlikte doğusundan batısından Nansen'in izlediği yoldan izledik, bitirdik. Bunu da yapan ilk ve tek Türk oldum. Biz 6,5 yıldır Estonya'dayız. Eşim bir iş daveti üzerine buraya geldik. Estonya'da arkamda 3 tane araba lastiği çekerek antrenman yapıyorum. Sanki kızak çekiyormuşum gibi kuvvetlendirmeye çalışıyorum kendimi. Bütün kızak çeken kaşifler bu şekilde çalışıyorlar. Düşünsenize şimdi kendi mahallende arkasına 3 tane araba lastiği bağlamış bir tane adam dolaşıp duruyor.
Bazen ormanda görüyorlar beni, bazen asfaltta görüyor, bazen kayak pistini tırmanırken görüyor filan. Gelip soruyorlar ne yapıyorsun? İşi bilenler kızak mı çekeceksin diye soruyor. İşte ben de anlatıyordum. Ben Türk'üm, Antarktika'ya gideceğim filan. Hep böyle beni parmakla gösteriyorlar. İşte Antarktika'ya gidecek Türk geliyor bak filan diye. Ben Antarktika'ya giderken hep bir kitap yazma hayalim vardı. Kitabın çoğu günlük aslında. Bütün günümü, psikolojimi anlatan bir kitap. Anılarım var içinde. Birazcık da psikolojik durumumu anlatıyor kitap. Aynı zamanda kişisel gelişime de değindim. Öyle bir iddiam yok ama tabii ki orada edindiğiniz tecrübeler kişisel gelişiminiz oluyor. Kişisel gelişiminize katkınız oluyor. Onları da okuyucuyla buluşturdum. Kitap çok yeni çıktı. 51 gün tek başına Antarktika ekspedisyonu diye yayınlandı. Şimdi bir sonraki maceram için hazırlanıyorum. Şu ana kadar hiçbir sosyal mecrada, kendi kanallarımda olmak üzere duyurmadım. Ama artık duyurmanın vakti geldi diye düşünüyorum. 2027 Aralık ayında bu sefer tek başıma değil, çok yakın bir arkadaşımla Atlantik Okyanusu'nu kürek çekerek geçmeye çalışacağız. Daha önceden Atlantik Okyanusu'nu, Pasifik Okyanusu'nu arkadaşım Erden Eruç daha önce yaptı. Ancak bizimki farklı olacak. Biz bir yarışa gireceğiz. Yani Atlantik'i en hızlı geçme yarışı. Benim milli takımdan, yıllar önce milli takımdan arkadaşım ve ekibim Bahadır İşseven'le birlikte iki çiftede yani ikili teknede Atlantik Okyanusu'nu işte en hızlı şekilde geçip podyumda bitirmeye kararlıyız. Yeni maceramız bu. Atlantik Okyanusu'nu geçip podyuma çıkan ilk Türk ekibi olmak.